Emek Hobi kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu minyatür hem anahtarlık hem de bozuk paralarımızı koyabileceğiniz bir cüzdan çalışacağız. Şimdi sırt çantası şeklini verdim. Çok da başarılı olduğumu düşünüyorum. Bakın böyle açtığımız zaman bir sürü de bozuk para alabilecek kapasitede yaptım. Ve burayı böyle kapatıyoruz arkadaşlar. Minik bir çıt çıtla. Bakın asla bozuk paralarımız düşmüyor. Sizlerle bugün başka renkler çalışacağız. Ufak kalmış iplerinizi böyle bunları yaparak değerlendirebilirsiniz. Tığ olarak ben 1.75 kullandım. Burada silinmiş. Malzeme olarak bu tahta boncuklardan ve böyle minik çıt çıtlardan kullanacağız. 12 zincir çekelim. İkinci zincirden itibaren 10 tane sık iğne örelim. Son zincire aynı yere 3 tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi zincirin bu tarafını örüyorum. Şu ipimi biraz alttan yürütüyorum. Yine 10 tane sık iğne örüyorum. On tane sık iğne ördüm. Şimdi şuradaki zincirin bu kalan kısmı, bakın oraya da 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Şimdi buraya işaretimi koyuyorum. Ek sık iğneden başlıyorum. Burayı arttırıyorum. Aynı yere çift batarak bakın, arttırdım. Şimdi 8 tane sık iğne örüyorum. Sekiz sık iğne ördüm. Şimdi bir tane arttırıyorum. Bir sık iğne ördüm. Bir tane arttırıyorum.
bir sık iğne ördüm. Bir tane arttırıyorum. Toplamda arkadaşlar 3 tane arttırmış oldum. Şimdi 8 tane sık iğne örüyorum. 1 8 tane sık iğne ördüm. Şimdi bir tane arttırıyorum. Bir sık iğne, bir tane arttırıyorum. Bir tane sık iğne ile bu sırayı da bitiriyorum. İkinci sıramızda bu şekilde. Şimdi üçüncü sıradayım. Bir tane sık iğne, bir tane arttırma. 9 tane sık iğne örüyorum. Dokuz tane sık iğne ördüm. Bir tane arttırma, iki tane sık iğne. Bir arttırma, iki sık iğne ördüm. Bir arttırma, iki tane sık iğne yapıyorum. İki sık iğne, ikinci arttırmam oldu ve bir tane arttırıyorum. Şimdi 9 tane sık iğne örüyorum. Dokuz sık iğneden sonra bir tane artırıyorum. İki tane sık iğne yapıyorum. Bir tane arttırıyorum. Ve bir sık iğne ile bu sırayı da bitiriyorum. Yani üçüncü sırayı. Şimdi iki sık iğne ve arttırma. İki sık iğne ördüm. Bir tane arttırıyorum. 10 tane sık iğne örüyorum. On tane sık iğne ördüm. Bir tane arttırıyorum. Üç tane sık iğne örüyorum. Üç sık iğneden sonra bakın bir tane arttırıyorum. Tekrar üç sık iğne örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Şimdi 10 sık iğne örüyorum. On sık iğne, bir arttırma,
3 sık iğne, bir arttırma ve bir arttırmayla bu sırayı da bitiriyoruz. Şimdi 3 sık iğne, bir arttırma, son arttırmamızı yapıyoruz. Bu sırada artık artışlar bitiyor. 3 sık iğne, bir arttırma yaptım. Şimdi 11 sık iğne. 11 sık iğne ördüm. Bir tane artırıyorum. 4 tane sık iğne örüyorum. 4 sık iğne ördüm. Bir tane artırıyorum. Şimdi tekrar 4 tane sık iğne. Bir tane artırıyorum. Toplamda 3 tane arttırmış oluyorum her iki köşelerde. Şimdi 11 tane sık iğne örüyorum. Bir tane arttırıyorum. 11 sık iğneden sonra 4 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 sık iğneden sonra bir tane arttırıyorum ve bir tane sık iğne ile 5. sırayı da bitirmiş oldum. Şimdi arka lobdan toplamda 50 tane sık iğnemiz oldu. Arka lobdan 50 tane sık iğne örelim. Yani arka lob blok kısmından sıra sonuna kadar 50 tane sık iğne örelim. 50 tane sık iğneyi arka lobdan ördüm sıra sonuna kadar. Bakın işaretimi de koydum. Şimdi arkadaşlar buradan itibaren normal bir şekilde sık iğnelerimi örüyorum. Normal, yani artık arka lobdan örmüyorum. Bakın şimdi normal sık iğnelerimi alıyorum. Burası işaretimin olduğu yer. Şimdi bakın ilk sık iğneden başladım. Yine 50 sık iğne 6 sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. 6 sıra, bu bilo ile birlikte 7 sıra olacak. Şimdi 6 sıra 50 sık iğne sıra sonuna kadar örüyoruz. Sonra görüşüyoruz. 7 sıra 50 sık iğne ördükten sonra bakın burada son ilmekte işaretime yaklaşırken bir önceki ilmekte renk değiştiriyorum. Alttan bakın şimdi işaretimin olduğu yeri örüyorum ve burası işaretimin olduğu yeri ördüm. Buradan renk değiştirdim. Şimdi şu kısa ipi alttan yürüteceğim. Bir tane sık iğne, 1, 2. Şimdi
İşaretimi yerleştirdikten sonra 2 tane sık iğne ördüm. 1 2. Başlangıçta böyle yapıyorum arkadaşlar, bakın. İşaretimi koydum. 2 tane sık iğne ve modeli yerleştirdim. Şu alttaki ipi biraz alttan yürütüp sonra onu keseceğim. 2 tane sık iğne, 3 tane ördüm. 3'er tane arada boşluk kalacak. Yani 3'er tane sık iğne olacak, pardon. Şimdi modelimi koydum. Tekrar 3 tane sık iğne ve yine modelimi koyuyorum. Sıra sonuna geldim. İşaretimin olduğu yere model koyuyorum. Ve model koyarken burada renk değiştiriyorum. Şu ipimi alttan yürütüyorum. Şuradaki uzun ipi alttan yürütüp daha sonra keseceğim. İşaretimiz burası. Yine değişmiyor. Toplamda 50 tane sık iğnemiz var yine. 10 sıra 50 sık iğne örelim, sonra görüşelim. 10 sıra 50 sık iğne ördükten sonra 2 zincir, bir tane delik atlayıp ikincisine batıyorum. Battığımda sayıyorum. 2 3 4. 2 zincir, birincisi değil ikincisine batıyorum. Sıra sonuna kadar.
Şimdi zincir çekelim. 70 ya da 75 tane zincir yeterli. En son 4 sık iğne ile bitirmiştik. Bu yüzü bize bakacak şekilde tutuyoruz. Sonra bakın şurada delik kısımları var. Şöyle ortaladığımız zaman iğnenin arkasıyla bir içten bir dıştan geçiriyoruz. Böyle büzdüğümüz zaman arkadaşlar bakın bu şekil alıyor. Arka kısım böyle bu şekilde, ön kısımda bu şekilde oluyor. Bu iplikleri daha sonra kısaltıyoruz. Boncuklarımızı taktıktan sonra ve buraya düğüm attıktan sonra kısaltalım. Yine tekrar bakın şöyle açtığımız zaman ve böyle kapattığımız zaman bu şekil alıyor. Şimdi kapak kısmını yapıyoruz. Sihirli halkayla başlıyoruz. 9 tane sık iğne yapıyorum sihirli halkanın içerisine. Şimdi karşısıyla birleştiriyorum. Buraya işaretimi koyuyorum. Her deliğe çift batıyorum 9 kez. Dokuz kez çift battım. Şimdi şu alttaki ipi biraz alttan yürütüp keselim. Onu sabitleyelim. Şöyle sıkıca çektim. Bir tane arttırıyorum. 6 tane sık iğne örüyorum. Şimdi yan yana 3 kez arttırıyorum. Birinci arttırma, ikincisi ve üçüncüsü. Şimdi 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne
2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 2 tane yan yana artırıyorum. Birinci artırmam ve ikinci artırmayla bitiriyorum. Şimdi toplamda 24 tane sık iğnem oldu. Bir sıra 24 sık iğne örelim. Bir sıra 24 sık iğne ördükten sonra şimdi bir tane artırıyorum. 7 tane sık iğne örüyorum. Yedi sık iğne ördüm. Şimdi bir tane artırıyorum. Bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir tane arttırma yaptım. Toplamda 3 tane arttı. Şimdi 7 tane sık iğne. Yedi sık iğne ördüm. Bir tane arttırıyorum. Bir sık iğne, bir arttırma, bir tane sık iğne ile bu sırayı bitirdim. Şimdi bir tane arttırma, 8 tane sık iğne. 1, 8 tane sık iğne ördüm. Bir tane arttırıyorum. 2 tane sık iğne örüyorum. İki sık iğneden sonra bir tane arttırdım. Tekrar 2 tane sık iğne, bir tane artırıyorum. Toplamda yine 3 tane arttırmış oldum. Şimdi 8 tane sık iğne örüyorum. Sekiz sık iğne ördüm. Bir tane arttırıyorum. 2 tane sık iğne örüyorum. Bir arttırıyorum. 2 tane sık iğne ile bitirmiş oluyorum. Burada 8 sık iğneden sonra bir arttırma, 2 sık iğne, bir arttırma, 2 sık iğne, 2 defa arttırmış oldum. Şimdi son artırmamı yapıyorum. Bir tane arttırdım. 9 tane sık iğne. Dokuz tane sık iğne ördüm. Bir tane arttırıyorum.
3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 3 sık iğneden sonra bir tane daha arttırıyorum. Bu ikinci arttırmam oluyor. Şimdi 1 2 3 sık iğneden sonra bir tane daha arttırıyorum. Toplamda yine 3 tane sık iğnem oluyor. Bakın böyle kapak kısmı oluşuyor. Şimdi 9 tane sık iğne örüyorum. Dokuz sık iğne ördüm. Bir tane arttırıyorum. Şimdi 3 tane sık iğne, bir tane arttırıyorum. 3 sık iğne ile bitiriyorum. 2 3 3 tane sık iğne ile bitirdim. Şimdi bakın burada bir tane sık iğne boş bırakıyoruz. İkincisine batıyoruz. Arka kısımdan şöyle. Sonra tekrar buradaki başlangıç yerine geldim. O bir tane sık iğne arada kaldı. Burayı bu şekilde düzgün bir hale getiriyoruz. Şimdi bunu dikeceğiz. Dikmesi de çok kolay arkadaşlar. Bakın bu kapak kısmını oluşturduktan sonra nereden dikeceğimizi göstereceğim. Şu kısımlar önde kalıyor. Burayı gevşetelim. Açalım şöyle. Şimdi bu ipi biraz daha uzun bırakın dikmek için. 1 2 ve 3. Bakın şu hizadan sayıyorum. Burada 1 2 3 4 tane sık iğne vardı. Bu 4 sık iğnenin karşılığını dikeceğiz. Aynı hizadan. Şimdi bakın şuradan başlıyorum. Şuradan 1 2 3 şurası. Yani bakın şu kapağı bu tarafa doğru değil. Bakın şöyle geriye doğru dikeceğiz. Şöyle. Şimdi bir tane çantadan almıştım. Bir tane de kapaktan alarak dikiyorum. Bakın şu hizaya tam denk geliyor. Şimdi kapaktan alıyorum. Sonra tekrar battığım yere batıyorum. Arka taraftan çıkıyorum. Burayı tam düzgün bir şekilde dikmiş oldum.
Şimdi kapağını kapattıktan sonra bakın kapağını kapattıktan sonra kol kısmını yapıyoruz. Bu ipi birazcık uzun bırakalım. Bu ipi alttan yürütüyorum. 9 kez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şöyle bakalım. Tam böyle karşılığına denk gelen yer. Bakın şurası. Buradan ördüm. Bir zincir çektim. Şimdi ipimi koparıyorum. Sonra bunu alttan şimdi arka kısmından bakın şuradan burada artış yerlerimiz var, bakın şu köşelerde, burada bir de burada, tam bu artış yerinden bakın şöyle hem oradaki ilmekten tek kalan ilmekten aldım, bir de bakın çantadan batıyorum. Buradaki ipi uzun bırakıyorum. Bir tane zincir. 35 ya da 40. İpiniz çok kalınsa 40. Ben alize kotonla örüyorum. Şu an 40 yeterli. 1, 2, 3. 40 tane zincir çekiyorum. Kırk tane zincir çektim. Buradan bakın şu arka kısımdan sayıyorum. 1, şu başlangıç yerden 1, 2, 3, 4. Şuradaki yerin hizasından 1, 2, 3, 4. Şurası. Bakın şu hizadan ama bu taraftan batıyorum. Burayı birleştirdim. Sık iğne ile bir zincir çektim. İpimi koparıyorum. Şimdi bunu arka kısmından buradan şimdi bakın yine aynı şekilde buradaki arttırmadan, bakın arttırma olan yer belli. Onun üstündeki dıştaki ilmekten bakın şöyle
Tekrar açalım. Bunu böyle kendimize doğru çektiğimiz zaman, bakın arkadaşlar, kendimize doğru çektiğimiz zaman bu şekilde yanlar böyle içine de malzememizi koyduğumuz zaman daha da düzgün oluyor. Arkası bu şekilde, yanlar böyle, hepsi de aynı şekilde arkadaşlar. Bakın. Bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.